Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar Ramazan'ı bitirdik, bayramı bitirdik derken ben de hepinizin geçmiş bayramını tekrar kutluyorum. İnşallah güzel bir bayram geçirmişsinizdir diye temenni ediyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar videoya başlamadan evvel tabii ki her zaman olduğu gibi yorumlara sizler de yazarsanız konularla alakalı bununla paylaşmış oluyoruz hep beraber değerli dostlarım. Arkadaşlar şimdi bugün 2 videoluk bir serinin ilkini yapıyoruz. Şimdi takım anlayışımıza göre atak olan emirlerimiz neler olabilir? Bunlarla alakalı sohbet etmek istiyorum. Dediğim gibi bu konularla alakalı sizin de görüş ve düşünceleriniz varsa lütfen yorumlara yazınız derim değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoda da takım anlayışımızla ilgili savunma emirlerimizi ile ilgili sohbet edeceğim. Yani videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü biraz daha detaylı bir konu olacak. Dolayısıyla hem atak hem savunmayı ele alacağız. Emirlerimizi ele alacağız. Ama bugün bu videoda atağı, bir sonraki videoda da savunma kısmını ile ilgili sohbet etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar formasyonunuz ne olursa olsun. Yani ben sohbet edeceğim konuda formasyonunuzdan bağımsız olarak hareket ediyorum değerli kardeşlerim. Öncelikle bunu bildirmiş olayım videonun başında. Arkadaşlar tabii özellikle yeni başlayan kardeşlerim için de iyi bir yani bilgi olacağını düşündüğüm için böyle bir konuyu 2 videoluk olarak seçtim değerli arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar takım anlayışı olarak eğer sert savunma oynuyorsak değerli arkadaşlar burada gördüğünüz gibi seçeneklerimiz var. Şimdi burada çok önemli olan şey şu. Sizin formasyonunuz nasıl olursa olsun önemli olan sizinle beraber rakibin de formasyonu değerli arkadaşlar. Yani artık sert savunma anlayışı bilmiyorum ne kadar kaldı. Çok fazla sert savunma oynayan takım kaldı mı bilmiyorum ama sert savunma nasıl oynanır? Kendinizden çok daha kuvvetli rakiplere karşı. Yani rakibin favori çıktığı overall farkın olan rakiplere karşı oynanabilir. Ama etkili olur mu? Açıkçası bu yeni sistemde çok da fazla sert savunma eskiden etkili olabiliyordu. Ama şimdilerde çok fazla etkili olduğunu olmadığını söylemek isterim değerli kardeşlerim. Arkadaşlar formasyonunuza göre eğer formasyon ekranına tekrar geçelim. Formasyonunuza göre sert savunmayı dörtlü, beşli bir savunma anlayışıyla ki üçlü sert savunma için çok fazla uygun bir diziliş şekli değildir. 4 ya da 5'li bir savunma anlayışıyla oynuyorsanız kesinlikle rakibinizin orta alandaki güçlü oyuncuları, forvetteki güçlü oyuncularına çok fazla takılmamak için burada genelde karışık oynamayı tercih etmeniz uygun olabilir. Kanatlarınıza güveniyorsunuzdur. Her iki kanadı da kullanabilirsiniz. Veya bir tek kanat üzerinden de gidebilirsiniz ama bu da çok sağlıklı olmayabilir arkadaşlar. Ortadan da denenebilir ama genelde karışık oynamakta fayda var. Eğer sert savunma oynuyorsanız arkadaşlar kısa kesinlikle oynamamanız gerekiyor. Çünkü niye oynuyorsunuz sert savunmayı? Kendinizden overall çok yüksek bir takıma karşı. Dolayısıyla karşı rakibinizin formasyonunu, bakın formasyonlar bağımsız konuşuyorum şu anda. Sizin veya rakibin formasyonundan bağımsız. Dolayısıyla uzun oynamakta fayda var. Etkili olabilir mi? Yani olabilir ama en azından orta sahaya daha rahat geçebilmek adına. Çünkü kısa oynarsanız kesinlikle kaptırma oranınız çok yüksek olur. O arka arkaya gol yeme oranınız da çok fazla olabilir. Karışık belki tercih edilebilir ama genelde uzun oynamakta fayda var değerli arkadaşlar. Savunma oynarsanız da yine aynı şeyleri keza söylemek istiyorum.
Dolayısıyla karışık oynamakta, savunmada fayda var arkadaşlar. Savunma oynuyorsanız karışık oynamakta. Yani oyuncuları bir yöne yöneltmek değil de, yani oyuncuların görüldüğü gibi benim formasyonum üzerinden açıklamaya çalışacağım. Yani oyuncuları ortadan, kanatlardan gibi emirlerle bir yöne yönlendirmektense karışık olarak oyunculara birazcık burada yani şey vermek, şans vermek, onları şey yapmak, o yöne yönlendirmek daha makul olabilir diye düşünüyorum. Karışık oynanabilir değerli kardeşlerim. Yine uzun oynanabilir, karışık karışığa da geçilebilir savunma anlayışı içinde. Kontrata açıkçana yani sıkıntıya sokabilir. Zaten burada da gördüğünüz gibi ataklara şaşırtma şansı yakalamak için kaybetme riskine sebep olabilir diyor. Çünkü savunma oynayacağınız zaman zaten karşı rakibiniz sizden kuvvetli. Dolayısıyla orada kapılacak ikinci ve üçüncü bölgede dikkat ederseniz zaten oyun içinde hangi formasyonda oynarsanız oynayın, rakip hangi formasyonda olsa olsun ikinci ve üçüncü bölgede top kayıpları oluyor. Yani dolayısıyla birinci bölgeden çıkarken ikinci ve üçüncü bölgede kaybedeceğiniz toplar başınıza problem yaratabilir. Arkadaşlar, normal oynamak genelde benim de tercih ettiğim bir sistemdir. Normal oynadığınız zaman hangi tür rakiplere karşı oynarız? Kendimizle denk veya kendimizden biraz daha yüksek diyelim. Yani çok fazla böyle rakibin favori çıkmadığı, ağır favori olmadığı maçlarda normal oynayabilirsiniz. Yine tabii ki rakibin formasyonuna bağlı, rakibin şeyine bağlı. Yine şunu da belirtmek istiyorum. Maç içinde tabii ki bunların hepsi değişebilir. Maçın gidişatına göre, oyunun şekline göre her tür emri değiştirme şansınız var. Buna bir cephe koyalım, bu da bir tarafa bırakalım arkadaşlar. O zaman pas yönünü genelde karışık karışığı normalde daha etkili olduğunu, daha verimli olduğunu söyleyebilirim. Oyunu açamadınız. Oyunu açamadınız. Bir şekilde skora ihtiyacınız var. O zaman rakibin yine durumuna göre ortadan gidebilirsiniz. Ama genelde karışık etkilidir. Kanatlarınıza güveniyorsunuzdur. Kanat oyuncularınıza güveniyorsunuzdur. Her iki kanat üzerinden rakibin de tabii defans birinci bölge formasyonuna göre hareket ederek de iki kanat üzerinden de hareket edebilirsiniz. Bunda karışık da oynayabilirsiniz. Baktınız, üçüncü bölgedeki oyuncularınızı beslemeniz gerekiyor. Uzun toplarla üçüncü bölgedeki oyuncularınızı besleme şansınız var. Kontrata hiçbir şeyde girmiyorum. Her şekilde kapalı olmasında fayda var değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim hücuma. Arkadaşlar, hücum oynamak genelde denk rakiplere karşı. İşte kendinizden biraz daha düşük rakiplere karşı oynayabilirsiniz. Elinizdeki kadronuz çok çok kuvvetlidir. Çok üst düzey oyuncularınız vardır. Yıldızı bol, oyun tarzları çok iyi, her şeyleri, becerileri çok iyi oyuncularınız vardır. O zaman çok da rahat şekilde hücum oynayabilirsiniz. O zaman istediğiniz şekilde iki kanattan da, ortadan da, karışık, bunu tamamen oyuncularınızın kuvvetine dayanarak da istediğiniz şekilde maç içinde veya maça başlarken buna göre rakip analizini yaparak da bir tespit edebilirsiniz diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. O zaman en ideali, normal şekilde hücum oynuyorsanız, kendinize denk veya kendinizden biraz yüksek veya daha düşük bir takımda oynuyorsanız karışık karışık da oynayabilirsiniz. Ama eğer orta sahanıza çok çok güveniyorsanız da kısa pası tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Karışık kısa olabilir arkadaşlar. Yani kısa pas oyuncularınızın tamamen orta sahadaki kuvvetine ve kudretine bağlı olarak da bunu siz ayarlayabilirsiniz değerli dostlarım. Gelelim sert hücuma. Şimdi hücumun bir daha ilerisine götürüyoruz. Sert hücum. Yani burada sert hücum yapabilmeniz için dolayısıyla ikinci bölge ve üçüncü bölgedeki oyuncularınızın çok çok kuvvetli olması lazım arkadaşlar. Çok kuvvetli oyunculardan oluşur.
Dolayısıyla en az dediğim gibi 8, 9, 10 belki yıldızlı oyuncularınız vardır. Veya 7 de olabilir. Yani tabii bu oynadığınız kulvardaki rakiplere bağlı olarak değişebilir. Tabii ki değişebilir. Yani aslında bunu söylemem belki biraz yanlış oldu. Ama standart olarak istediğiniz şekilde burada oynayabilirsiniz. Taktik olarak da ne olur? Aslında en güzeli sert hücum oynuyorsanız karışık karışık oynamak idealdir arkadaşlar. Çünkü sert hücumda karışık karışık olabilir. Yine her iki kanattan gidebilirsiniz. Bu da bir tercih konusudur. Çünkü kanat oyuncularınız varsa, eğer formasyonunuzda kanat oyuncularınız varsa bu şekilde gidebilirsiniz. Baktınız ortada kuvvetli bir oyuncunuz var. Ortadan karışık da gidebilirsiniz. Yani ne yapıyor karışıkta arkadaşlar? Oyuncular kısa uzun kısa uzun gibi değişik şekillerde paslaşma şekli ediniyorlar. Dolayısıyla bu şekilde bir sistemde ikinci ve üçüncü bölgedeki oyuncularınıza çok çok güveniyorsanız eğer, kısa ve dediğim gibi karışık kısa uzun oynayarak da oyuncularınızı yönlendirebilirsiniz. Yine kontratak her zaman olduğu için kapalı olmasında fayda var. Kontratak ne zaman açılabilir arkadaşlar? Diyeceksiniz ki abi yani konu hep ne zaman açılabilir? Yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum özellikle. Bunu arkadaşlar rakip çok kuvvetli olabilir. Üzerinize gelebilir. Sert savunmada belki kontrata açık yapabilirsiniz. Yani yakalayacağınız onların 3. ve 2. bölgesinde alabileceğiniz topları direkt olarak çıkma şansını elde edebilirsiniz. Şu ana kadar aslında bilmiyorum, ben buna tabii sizlerin de yorumunu merak ediyorum ama çok çok büyük bir etkisi olduğunu, kontratağa çıkmanın, zorlamanın büyük bir etkisi olduğunu oyun içinde görmedim. Gören arkadaşlarım varsa buyursun yazsın, biz de onlardan istifade edelim, bilgi almış olalım değerli kardeşlerim. Dolayısıyla şimdi bugün dediğim gibi sert savunma, normal hücum ve sert hücumu değerlendirmek istedim. Bu işin atak kısmıydı. Yani atak olduğu zaman yani oynanabilecek emirleri vermeye çalıştım. Tabii ki atladığım olabilir. Bir anda böyle şey yapamadığım olabilir. Bunların da eğer durumu varsa lütfen yorumlara yazın. Sizlerin de bu konudaki görüşünüzü almak isterim. Şimdi bir sonraki videoda da işin savunma emirlerini sizlerle paylaşmak, sizlerle bununla ilgili sohbet etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Sizlerin de bu konularda bana soracağınız sorular varsa zaten her zaman bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi Face üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu diğer sosyal platformlardan zaten ulaşan arkadaşlarım oluyor bana bir şekilde. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Orada da sizlerle sohbet etmekten büyük bir keyif alacağımı söylemek isterim değerli arkadaşlar. Yani bu verdiğim emirler aslında bizim formasyonumuzdan bağımsız. 3-1, 5-1 oynuyorsunuzdur. 3-1, 4-1-1 oynuyorsunuzdur. 4-4-2 oynuyorsunuzdur. Yani formasyon hiç böyle şey yok bu söylediğim şeylerde. Rakibin formasyonu tabii ki çok önemli. İşte esas zaten burada rakibin formasyonu önemli. Artı sizin oyuncularınızın sert savunma, normal hücum ve sert hücumda nasıl oynadığı. Yani bir oyun alışkanlığı. Bu oyun alışkanlığına verdikleri tepki. Bunlar da çok çok önemli olmak üzere bir şekilde burada bir menajer olarak da takımınızı en iyi şekilde yönlendirirsiniz diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize selam ve sevgiler sunuyorum. Bir başka videomuz dediğim gibi savunmayla alakalı olacak. 2 serilik videonun ilkini burada tamamlamış oluyoruz. O videoda görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.